Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda 3ds Max'te Corona Render motoruyla hazırlamış olduğumuz bir sahneyi Unreal Engine'e nasıl export ederiz onu öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki 3ds Max, V-Ray, Corona artık hangi render motorunu kullanıyorsanız bunlar animasyon konusunda, render konusunda artık bayağı yavaşladı. Yani yavaş gelmeye başladı. Çünkü zamanımız kısıtlı, zaman bizim için önemli. Yani mesela bir 30 saniyelik render almak için yaklaşık yani güzel bir kalitede normal bir bilgisayar ile, hani çok üst düzey bir bilgisayar değil, normal bir bilgisayar ile 80 saati 100 saati bulabiliyor. Güzel bir hele ki koronada. Çünkü V-Ray'de hani biraz daha bu süreyi düşürebiliyoruz ama koronada maalesef biraz zor. Şimdi hani bunlar artık hayal olmaya başladı. O yüzden bunun alternatif yolları işte D5 Render gibi, Twinmotion gibi, Chaos Vantage gibi bu render motorları da var tabi. Fakat Unreal Engine biraz daha profesyonel, hani daha geniş kapsamlı. Yani zaten Unreal Engine'i bilenler bilir. O yüzden hani bunlara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Lafı fazla uzatmayalım, konumuza dönelim. Şimdi bu videomuzda, video serimizde daha doğrusu 3ds Max'ten Unreal'a bir sahne aktarım sürecini anlatacağım. Biraz karışık ama ilk ön hazırlığı iyi yaparsanız Unreal Engine'de o kadar rahat edersiniz. Çünkü Unreal Engine bir oyun motoru. Yani bir mimari görselleştirme e, motoru değil. Bir oyun motoru olduğu için buraya oyun asetlerine uygun ne kadar modeller düzgün olursa, işte ışık haritaları ne kadar düzgün olursa daha güzel sonuçlar almamızı sağlar. Bu yüzden buradaki optimizasyonu iyi yapmamız lazım. Şimdi öncelikle Customize'dan sahnemizin ölçü ayarını kontrol etmemiz gerekiyor. Buradan santimetre olması gerekiyor. E, Yeni sistem unit setup'ta santimetre olması gerekiyor. Büyük ihtimal zaten Türkiye'de santimetre kullanılır. Milimetrik çalışan varsa bilmiyorum ama buradan santimetreye göre ayarlamanız lazım. Bunlara okey diyoruz. Eğer santimetre değilse onu nasıl düzelteceğinizi YouTube'da çok video vardır. Onlara bakabilirsiniz. Şimdi onu göstererek vakit kaybetmek istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum daha doğrusu. Şimdi tavandan başlayarak layer'larımızı organize etmemiz gerekiyor. Çünkü bunları hepsini ayrı ayrı Unreal'e aktaracağız. O yüzden şimdi öncelikle bir layer oluşturuyorum. Bütün projemi bunun içine aktaracağım. Project diye bir layer oluşturdum. Hepsini şuna tıklayarak add the active layer, yani aktif layer'a ekle diyor. Şu aktif layer'ımız. Layer kullanmayı bilmeyenler varsa, hani mesela burada bir sürü layer olduğunu düşünün. Hangisini şurada aktif ederseniz şuna bastığınız zaman onun içine gider. Seçtiğiniz objeler. Şunların hepsini seçmiş durumdayım şu anda. Tıklıyorum ve bütün modellerim içine atmış oldum. Bu sahne hazır sahne. Hani kendim modellemedim. Ee, Fazla vakit kaybetmek istemedim. O yüzden hani modellerin isimleri falan değişik değişik olabilir. Sorun yok onlarda. Zaten Unreal'e aktardığımız zaman modellerin isimleri hepsi değişecektir. Başına SM eklenir. Hani vesaire. Şimdi öncelikle tavandaki bütün modellerimizi, yani tavan kısmını komple alacağım. Şuraya bir layer oluşturuyorum. Create new layer diye. Tavan diye giriyorum buraya. Tıklıyorum tekrar. Bunu da gözünü kapatacağım ki tıkladıklarım içine gitsin diye. Yani kaybolduğunu göreyim ki yukarıda bir şey kalmasın. Şimdi tavanda başka neyimiz var? Bunu da tavana ekleyelim.
Hmm. Evet, tavanda başka sanırım bir şey yok. Geri kalanı duvar, aksesuar falan. Şimdi yeni bir layer oluşturuyorum. Bu da duvarlar olsun. Pardon. Bir harf küçük oldu. Buna da duvarları ekleyeceğim. Duvar bu zaten hepsi seçili. Bunu da içine ekliyorum. Arkadaşlar bu sahne bizim hani normal olarak atıyorum Max'te modellediğimiz, işte hazırladığımız, renderını aldığımız, işte kameralarını, ışıklarını yerleştirdiğimiz bir sahne. Mesela sizin sahnelerinizde büyük ihtimal böyle olur. Bütün komple ayarları bitmiş bir sahnenin e, layer'lar karışıktır, organize edilmemiştir. İşte modellerin optimizasyonu yapılmamıştır. Yani klasik 3ds Max sahnesi. Bu sahne de öyle. O yüzden bu sahneyi seçtim. Burada hepsini beraber Unreal'a hazırlayacağız. Yani bunları adım adım yaparsanız Unreal'da hiçbir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi duvarları içine aktaracağım. Duvar layer'ımı aktif etmişim şu anda ama gözünü kapattım. Bunlar hepsi duvarlara gitsin. Şu dahil. Bunu tavana alalım. Dursun bu. Bu da duvara. Pencere kısmı. Bu da duvarda kalsın. Evet, başka bakıyorum. Bunu tavana alıyorum. Evet, başka göremiyorum. Şimdi zemini oluşturalım. Hızlıcana. Bunun da gözünü kapattım. Ve bunları zemine aktarıyorum. Halıyı aktarmayacağım. Buradakini de aktardım. İyice kontrol ediyorum. Evet. Herhangi bir şey yok şu anda. Şimdi mobilyalarımızı ayrı bir layer'a alalım. Bunları gruplarını bozacağız. Çünkü grup olarak attığımız zaman Unreal Engine'e orada gruplar patlıyor. Bilmiyorum, ben 5.1 kullanıyorum şu anda Unreal Engine. Ama bu videoyu Unreal Engine 4'te çekeceğim. Yani şu anda indiriyorum zaten. Görüyorsunuz. Data Smith kullanacağız burada. Aslında şöyle bir şey de var. İkinci bir yol da var. Aslında ikinci seçenek daha optimize, daha güzel çalışıyor. Yani istediğimiz ayarı yapabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Ama biraz zahmetli. Şöyle ki normalde biz bunu genelde Data Smith ile sahnemizi alırız. İşte Unreal Engine'e aktarırız. Orada işte gerekli ışık falan vesaire bunları ayarladıktan sonra render almaya çalışırız. Fakat burada materyallerde, ondan sonra ışıkta, e, sağda solda her yer her tarafta bir sıkıntı oluyor yani. Şimdi bu sıkıntılarla uğraş, bunları düzelt, ondan sonra çıktısını al, export et. Bunlar bayağı uğraştırıcı. Ama DataSmith'e yeni özellikler işte koronada daha güzel çalıştığı söyleniyor. Bunları da tabii biz denedik. Gayet güzel çalışıyor. Ama tabii bir bahsettiğim ikinci adım kadar olmuyor tabii. İkinci adım modelleri DataSmith kullanmadan, yani bütün sahneyi DataSmith kullanmadan eee FBX olarak export edip
Tekstürlerini Unreal Engine'de kendimiz yapmak. Yani materyalleri kendimiz yapmak. Kendi tekstürlerimizi kullanarak veya işte hazır materyaller kullanarak bunların materyallerini kendimiz yaparak ondan sonra bütün optimizasyonlarını kendimiz yaparak sahneyi tamamen Unreal Engine'de yapıyoruz yani. Işıktan işte dokuya her şeyini Unreal Engine'de yapıyoruz. Bu ikinci bir adım. Bunun da videosunu çekmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Öncelikle bunu bir öğrenelim. Bunun zorluğunu, bunun işte faydasını, zararlarını öğrenip sonra diğerine geçmeyi daha mantıklı buldum. E, Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Söylenecek yani bir konuşmaya daldım mı çok şey söyleyesim geliyor ama video bayağı uzamasın. Evet, şimdi mobilyaları bunu da kapatayım gözünü. Mobilyaları içine aktarayım. Televizyonda burayı da bu mobilya sayılmaz. Bunun. Evet, bunları içine aktarıyorum. Başka burada mobilya olarak herhangi bir şey yok. Burada ışık kullanmayacağız arkadaşlar. Yani ışıklarımız gelmesin. Orada pek bir işe yaramıyor bu ışıklar. Hatta şöyle yapalım. Ya da ona gerek yok. Burada grup olanlar da vardır. Güneşi de siliyorum. Kameralarımızı da sileceğim. Onun dışında bu ışığı da siliyorum. Tabii siz bunu yaparken, kendi sahnenize bunu yaparken orijinal sahnenizde ışıkları vesaire ayarları bozmayın. Yani ikinci bir sahne olarak kaydedin. Orada istediğiniz değişikliği yapın. Yani normal orijinal sahnenizi koruyun. Bu önemli yani bunu hatırlatayım. Burada da bir ışık varmış. Evet. Pencereyi de duvar kısmını almak istiyorum. Yani orada dursun. Başka burada aksesuarlarımız kaldı. Evet, bir layer daha oluşturup bunlara da light diyelim. Hatta Türkçe isim verelim daha iyi olur. Işıklar. Şu tavandaki ışıkları alacağım buraya ve içerideki ışıkları. Buradaki tam olarak ne bilmiyorum. Bileceğim. Şimdi bu grup olarak bunun içinde ışık var mı bilmiyorum. Korona ışığı var mı bilmiyorum da. Evet, yokmuş. Burada korona light materyal var büyük ihtimalle. Bunlar grup olarak alalım öncelikle. Sonra bunların optimizasyonunu yapacağız. Işığı da siliyorum. Burada herhangi bir ışığım var mı onu kontrol etmek istiyorum. Sanırım bu da ışık mı bilmiyorum tam olarak. Evet. Şimdi dekorasyon asetlerimizi alalım. Dekor diye yazıyorum buraya.
perdeler. Bunun da gözünü kapatıyorum. Evet, bunlar da içine gitsin. Bu da. Zaten dekordan başka bir şey kalmamış sanırım. Şunu gruplayacağım. Şunların hepsini seçiyorum. Şu değil. Ve şu değil. Hepsi dekora gidiyor. Bunlar da tavanda olduğu için bunları da tavan kısmına gönderiyorum. Bu da background'ımız. Bunun için de bir layer oluşturalım. Arka plan. Sahnede herhangi bir şey kalmadı. Yani tamamen sahnemizin bu şekilde olması gerekiyor yani. Sahnede her şey layer'larda organize bir şekilde durması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.